Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı satış yaparak para kazanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi, bal kabağı, amigurumi anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bal kabağı anahtarlık desenlerinde bal kabağının farklı tonlarını kullanabilir ve bal kabaklarını istediğiniz büyüklüklerde örebilirsiniz. Anahtarlığın yapılışında 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 20 zincir yaparak başlayalım. Yapmış olduğumuz 20 zincirin uzunluğu 8 santimetre ve bu zincir bal kabağının yüksekliğini göstermektedir. Daha yüksek bal kabağı yapmak isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. İkinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana 19 tane sık iğne yapalım. 19. sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir deseni çevirelim ve alttaki sık iğnelerin arka kanatlarını kullanarak ilk sık iğnenin arkasından başlayarak yan yana 19 tane sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir deseni çevirelim ve ikinci sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk sık iğnenin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar arka ilmekleri kullanarak toplam 19 tane sık iğne yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Bir zincir deseni çevirelim ve bu şekilde 29 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 29 sıra olana kadar deseni yükselttim ve yapmış olduğumuz 29 sıra ikiye katladığımız zaman bal kabağının genişliğini göstermektedir. Buradaki sıra sayısını yükseltirken mutlaka tek sayı kadar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın genişliği 6 santimetre. Yüksekliği ise yaklaşık 12,5 santimetre. 29. sıranın sonuna geldiğimiz zaman deseni ikiye katlayalım. Önce bir zincir yapalım ve arka kanatlar ile ilk yapmış olduğumuz başlangıç zincirindeki ilmekleri kullanarak kayma dikişi yaparak bu alanı birleştirelim. Son ilmekleri de birleştikten sonra bir zincir yapalım ve bal kabağının boğumlarını oluşturacak kadar ip bıraktıktan sonra ipi keselim. Ve şimdi iğneye takarak üst noktada zikzaklar yaparak büzme işlemini gerçekleştireceğiz.
Büzme işlemini yaptıktan sonra desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım ve içini elyaf ile dolduralım. Şimdi alt tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısını üst tarafta da yapalım. Zikzaklar yaparak büzme işlemini gerçekleştirelim. Üst noktada tamamen açıklığı kapattıktan sonra şimdi bal kabağının boğumlarını yapalım arkadaşlar. Boğumları yaparken bakın burada çizgi şeklinde desenler var. Her iki çizgi deseninden sonra boğum oluşturalım. Bir, iki tane çizgi desenini atlıyorum. Tekrar boğum yapalım. Bal kabağını oluşturduktan sonra şimdi buradaki sap ve yaprak çalışmasını yapalım arkadaşlar. Anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak yan yana alttaki tüm sık iğnelerin tepesine sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. 'Son sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kayma dikişi boşluğundan başlayarak altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnenin her birinin tepesine 2 adet sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. On ikinci sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparken yeşil renge geçiş yapalım ve yaprak çalışmasını yapalım.
kayma dikişini yeşil renk ile yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Burada istediğiniz yaprak uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 24 adet yapacağım. Ve ikinci zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapalım. Şimdi yapmış olduğumuz tüm zincirler bitene kadar bütün zincirlerin içerisine 3 tane sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burada kahverengi renk ile işimiz kalmadığı için kesebiliriz. Son zincirin içerisine de 3 tane sık iğneyi yaptık ve bir sonra gelen kahverengi sık iğnenin tepesine tekrar kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ilmeklerin arka tarafından gizleyelim. Sihirli halkayı yaparken bırakmış olduğumuz ip ile de yukarı noktada anahtarlık klipsini takalım. Evet, tüm ipleri de temizledikten sonra bunu bal kabağının üst noktasına yapıştırabilir ya da sapını yapmış olduğunuz renk ile dikebilirsiniz. Evet, böylelikle anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.